Sizce bu hangi hayvanın sesi? Saat gece 2. Bunlar elektrikli tel. Kendi alanlarını korumak için güvenlik amacıyla saldırabiliyorlar. Ve çok hızlı koşuyorlar. Çadıra doğru gidiyoruz. Ve hipopotam şurada, görüyor musunuz? Dibimizde. Sanki bana bakıyor ya. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Bir önceki videoda neredeydik? Naivasha'ya gelmiştik. Göl kenarındayız, kamplayacağız. Şimdi arkadaş bizi çadırımızı kuracağımız yer için, yeri seçmemiz için gezdiriyor alanı. Bakalım nereye kurulacağız. Çok huzurlu etraf. Harika gerçekten. Burada 2 gün kalacağız minimum. Daha uzatır mıyız, ne yaparız bilinmez. Ama şöyle bir yerleşelim, bir keyif yapalım. Hoş geldik o zaman. Keyifli seyirler. Maymunlarımız da var. Restoran o taraftaymış. Okay. Bir önceki videonun kapanışında söylemiştim ama belki izlemeyenler ya da hatırlamayanlar vardır. Bunlar elektrikli tel. Normalde hipopotamlar, yani su aygırları karaya çıkmıyor. Gündüz sudalar ama yaklaşabilirler dedi. O yüzden gündüz de bazen açıyoruz. O yüzden hep dikkatli olun dedi. Gece ama hep açık, çünkü su aygırları gece otlanmak için dışarı çıkıyor. O yüzden de tehlikeli arkadaşlar. Yine bir önceki videoda söylemiştim, altını çizeceğim. Su aygırları Afrika'daki insan ölümüne sebep olan memelilerin başında geliyor. Normalde etçil değiller ama kendi alanlarını korumak için güvenlik amacıyla saldırabiliyorlar. Ve çok hızlı koşuyorlar. Saatte 30 kilometre hıza kadar hızlanıyorlar. Ve çok güçlüler. O yüzden diyorlar, yani aslandan ziyade onun için. Yani su aygırlarından korkuyorlar. Çünkü aslanı daha tahmin edebiliyorsun, biliyorsun, ama su aygırı böyle sakin sakin takılan bir hayvan. Yani öngörülemiyor hareketleri, ne yapacağı. Selam dostum. Ağacın altına dedik ama maymunlar çadırın üstüne atlar dedi. O yüzden biraz daha açık bir yere koyalım dedi. Çadırımız yok, o yüzden buradan temin ediyoruz çadırı. Buraya istedik. Güneş bu taraftan batıyormuş. Görüyoruz zaten saat itibariyle. Bu taraftan da doğuyormuş. Tuvaletler şu arkada. Yardım edelim dedik ama daha çok iş çıkardık. Yaptığımız şey de düzgün değilmiş. O yüzden böyle kaldık şu an. Do you have mosquitoes? We have lake flies. Lake flies, okay. Do they bite? They bite, but no malaria. Yeah. No. Malaria. Are you gonna fit in it? You try. He's a bit tall. It's tall, but you try it. It's too small. You can keep your legs out. Ah, No, I think it is big enough. It's okay. so Okay, for the thank you. blankets? Yes. Okay. True, yeah. How are we gonna fit? With 2 huge bags. Çadır tamam. Çantaları ofise bıraktık. Dedik biz sığamayız buna. Yani çadır 2 tane demir var ortasında. 2'ye ayırıyor, böyle 2 yatak var. Ama zaten Boris'in boyu dev.
Yani mümkün değil çantalarla girebilmen. Mümkün değil. Dedik burada bırakalım mı? Tamam dediler sağ olsunlar. İşte bir de şey istedik. Battaniyeler falan kılıfsız geldi. Kılıf falan istedik. İşte bakalım. Bakalım nasıl bir gece bizi bekler. Şimdi restorana geldik. Çok açız bir şeyler yemek için. Bakalım neler varmış arkadaşlar. Sonra da bugün buradayız ama yarın etrafı keşfedeceğiz. Biraz da onlara bakacağız. Plan yapacağız yani yarınla ilgili neler yapılabilir. Burası da restoran alanı. Şu an iyice dışarı çıkmış durumdalar. Bütün vücudunu göreceğiz ama tabii karanlık olduğu için tam anlaşılmıyor. Çadıra doğru gidiyoruz. Yani karanlıkta size bir şey gösteremedik ya. Vallahi gündüz suyun içinde daha çok çekebileceğiz gibi. Tele giriyordum bugün. Dar bir yer var restoran girişinde. Tam oradan geçerken taşa basmayayım da şöyle sağdan gideyim dedim. Dibim tel. Dedim herhalde sonra fark ettim ve hemen uzak durdum ama sonra da garsona sordum dedim. Çok şey değil mi bunlar? Hani güçlü değil. Olur mu dedi ya. Su aygırı için yapıldı onlar. Kesinlikle dokunmamanız lazım. Yüksek voltaj dedi. İyi dedim ya iyice gerdiniz beni şimdi. Hipopotam germedi, tel gerdi beni dedim. Ve hipopotam şurada görüyor musunuz? Ah be çok karanlık. Dibimizde. Ama bize burada kalamazsınız demediklerine göre bir sıkıntı yok. İki taneler. Arada elektrikli tel var. Ama yine de tabii çok yakınına yaklaşmayın dediler. Çünkü istese de teli de aşar. Ve günaydın. Günaydın, günaydın. Bugün güneşli bir havamız var. Sabaha karşı bu hayvanlar bir coştu, bir coştu. Bir şölendi yani ortalık, sesler falan ama tabii kalkıp da çekmem imkansızdı. Çünkü bütün gece pek uyuyabildiğimi söyleyemeyeceğim. Bakın şurada çok güzel bir kuşumuz var. Burada çok çeşit bir sürü kuş var bu arada ama kuşları yakalamak çok kolay değil. Yine de gösterebildiğim kadar göstereceğim size. Çok uyuyamadım çünkü çok rahat değildim. Bir tane daha geldi. Hoş geldin güzelim. Şimdi hazırlanıp kahvaltıya gitme zamanı. Güneş hoş geldin. Burada merak ediyorsanız çadırın fiyatı 3000 şilin. Yani yaklaşık 1100 TL gibi düşünebilirsiniz. Arkada evler, kulübeler var. Onlarda da kalabiliyorsun. Galiba 5000 şilindi fiyatı. Tabii biz geldik çadırı kurdular. Kendi çadırına gelirsen daha uygun. Sonra işte 2 tane yatak attılar. Bir de battaniye verdiler o kadar. Dedik örtü falan. Bir hani nevresim takımı. Neyse 200 şilin de ona istediler toplamda. Yani 3200 şiline gelmiş oldu. Neyse parası veririm dedim ya bu ne? Bu şekilde yatamam ben. Öyle kendimizce steril bir ortam oluşturduk diye düşünüyorum. Ben böyle bu kıyafetlerimle yattım. Normalde çünkü elbise giyiyorum ama rahat edemedim yani o şekilde yatamadım. Yani aslında rahattı ama yastık yoktu. Montumu yastık yaptım. Şu an yüzüm gözüm sersem gibiyim. Daha elimi yüzümü yıkamadım. Şuradaki tuvaletler daha temiz. O yüzden oraya gidiyorum. Orada el yüz yıkanacak. Sonra kahvaltıya geçeceğiz efendim. Böyle konuşuyorum birazdan enerjim yükselir. Her anı yaşayın diye bu şekilde hemen şimdi videoya çektim. Yoksa süslenip de çekmesini bilirdim. Şu ağaç ne kadar güzel.
Hipopotam arkadaşlarımız çadırımızın dibine kadar geldi. Müthiş bir deneyimdi. Ne olursa olsun. Şey de bu arada tertemiz de etraf görüyorsunuz. Yani eleştirilecek hiçbir tarafı yok. Ben tuvalet konusunda hassas olduğum için biraz daha iyi bir seviye bekleyebilirim. Belki pis değil ama şartlar ne bileyim işte şükür. Güzel ya, çok güzel bir yerdeyiz. Tuvaletleri de çekeyim size. Burası erkekler, burası kadınlar. Güzel ağacımız var girişinde. Böyle giriyoruz. Kimse var mı bakayım? Yok. Tuvaletlerde böyle. Yani tuvalet kağıdı yok. Bu şekilde. Kendi tuvalet kağıdımız var. O yüzden sorun değil. 2 tane tuvalet var burada. Burada bisikletler var. Bu bisikletleri kiralayıp çevrede birkaç park var. Onlara gidebiliyorsunuz. Good morning. Morning. Good morning, monsieur. ¿Cómo estás? Bien, bien. Boss. How did you sleep? Pretty good. Good? Not too bad, not too bad. Not too bad. Yes. Not too bad, evet. O da çok iyi uyuyamadı. O zaten sığamadı. Yani. Ay çok güzel ama çok huzurlu burası şu anda. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Umarım kamera iyi alıyordur. Mikrofonu özellikle takmadım ki dış sesi iyi alsın. Açılışımızı Kenya kahvesiyle yapıyoruz. Kahvaltıdan önce. Başka kahveler de vardı ama tabii ki de önce yerel lezzetleri deniyoruz arkadaşlar geldiğimiz yerlerde, değil mi? Size şöyle bir anlatayım etrafı. Hell's Gate dedikleri bir alan var. Buraya bisikletinle gidebiliyorsun çünkü yürüyerek safari yapabileceğin bir yer. Yani safari araçlarının içinde olman gerekmiyor. Yürüyorsun ya da bisikletle o alanda gezebiliyorsun ve etrafında zebralar, antiloplar, artık çeşit çeşit hayvan görebiliyorsun. Yırtıcı hayvan olmadığı için de güvenlik riskin yok. Bir orası. Fiyatını hatırlamıyorum. Bizim için çoktu. Bir volkan var. Volkanik yapı, aktif değil tabii ki. Ama onu tırmanıyorsun. O bayağı uzun süreli bir tırmanış içeren bir rota. Daha zorlu şartlar. Ama onun da fiyatı bundan da daha pahalı idi. O yüzden onu da eledik. Onun dışında da botla tur yapabiliyorsun. Onda da ne görüyorsun? İşte gölün üstünde keyif yapmış oluyorsun. Su aygırlarını daha yakından görebiliyorsun. Kuşları görüyorsun. Ama biz zaten kuşları ve su aygırlarını burada deneyimlediğimiz için bot trip de yapmayacağız. Yani üzgünüm size bunları sunamadığım için. Dediğim gibi bütçemizi biraz daha dengeli kullanmaya çalışıyoruz. Size muhteşem bir safari yaşatacağım. Hiç merak etmeyin. Günlerdir üstüne çalışıyorum. Her gün kaç ajansla yazışıyorum bilmiyorum. Çünkü uçuk fiyatlar. Yani şöyle söyleyeyim, $2.000, $3.000, yani 100-150 bin falan, böyle fiyatlar. Biz ne yapacağız peki bugün? Burada keyif yapacağız. Ben çalışacağım. Şu ana kadar o kadar çok video birikti ki hiçbirini editleyemedim. Herhalde bir 5 video falan çıkaracağım burada otururken size. Muhtemelen bugün 5'i çıkmaz da o kadar video var elimde. Bende de şey oluyor, yaptığım şeyi en iyi şekilde yapayım gibi bir uğraş oluyor. O zaman da çok vakit kaybediyorum. Bu sefer kendime bu konuda çok yormamaya çalışacağım ki videoları çıkartabileyim. Yoksa yetişmeyecek çünkü yarın yola çıkacağız. Tekrar yollarda daha da zor oluyor. Neyse çok konuştum. Kahvemizi test edelim. Değişik. Bakın bu hayran olduğum kuş işte geldi. Ne olur seni yakalayıp gösterebileyim şöyle. Renkler. Gel aşkım gel. Senin seke seke gelişini severim ben. Gel. Yaklaş. Ya bayıldım buna, her yerdeler. Ya bu arada gölle ilgili de bilgi vereyim size. 130 küsür kilometre kareydi galiba yüzey alanı. Şu anda 1800 küsür metre yüksekteyiz bu arada. Yani yüksek bir yerdeyiz. Göl her sene daha da büyüyormuş arkadaşlar. O yüzden göl çevresindeki yerleşim de çok kenarlarda değil. Hatta bir araştırmacı şunu fark ediyor ki, kaç yılında hatırlamıyorum. Göl eski halinden 2 kilometre kaymış.
Yani yeri de değişiyor. Oynak bir göl kendisi. Ortalama derinliği 6 metre. En derin yeri de 30 metreymiş. Naivaşa Gölü karşınızda. Ve sonunda size hipopotamları çok net bir şekilde gösterebileceğim. Çünkü şu an kıyıya oturmuş durumdalar. Bunların sanki gözleri bana bakıyor ya. Uyuyor gibiler. Ama bir yandan da gözlerini dikmişler gibi. Bilmiyorum. Çok tatlılar. Çok sıcak geliyor onlara. O yüzden bütün günü suda geçiriyorlar. Dün burada işte buna giriyordum. Bakın çok yakın mesafe. Şu taştan yürümeyeyim de şu kenardan yürüyeyim dedim. Şuna dokunuyordum. İnsan yine bir denemek istiyor. Yani ne kadar güçlüdür ki diye ama sakın 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 diye uyardıkları için denemiyoruz. Ayağımda lastik ayakkabı var sonuçta. Yani çok etkilenmiyor olmam lazım ama denemiyorum arkadaşlar. Ya sizin için video editliyorum demiştim. Öyle güzel bir yer ki, yani öyle huzurlu ki. Burada editlemeyeceksin de nerede editleyeceksin? Dışarı çıktı, dışarı. Bu işte büyük şans yalnız. Çünkü gece otlamaya çıkıyorlar demiştim biliyorsunuz. Boris telefon edip haber verdi. Çalışıyorum çünkü. Oh. Hadi bakalım gel. Yine gel. Burnundan da yapıyor ya böyle. Çalışmaya devam. Fotoğrafçımız görüyor musun? Bak bak bak. Nasıl profesyonel fotoğraflar çekiyor. Tam bir National Geographic fotoğrafçısı. I'm not a professional. So you understand what I'm saying now? Yes, sure. Okay, Easy to understand. that's good. Yes, yes, yes. Aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını. Evet, evet, evet. İşte bu. Çadırımızı değiştirdiler bizim. Kocaman çadır verdiler, acıdılar bize. Ve hemen dibimizde. Günaydın. İşte bu kocaman çadırımız. Biz bir gün daha kalmaya karar verdik. Sonra dediler ki siz ona sığamadınız ya. Biz size daha büyük bir şey verelim. Çünkü çantayı falan içine alamamıştık. Ofiste bırakmıştık. Dedik gerçekten mi? Çok mutlu oluruz. Bu kadarını beklemiyorduk ama. Yani 2 odalı dev bir çadırımız var. Şöyle söyleyeyim, şu çadırdı. Şu çadır oldu. Yani o kadar fark var arada. Ve harika uyudum tabii ki. Oh. Ya sabahın erken saatlerindeki sesi size yine kalkıp bir tarafımı kaldırıp çekemedim. Böyle bir şey yok ya. O kadar çok kuş çeşidi var ki burada. Ya öyle bir çıldırıyorlar ki hepsi aynı anda. Aman Allah'ım ya, aman Allah'ım. Bir yandan ağaçlardan maymunlar sekiyor tepemizde.
Şurada yine sekiyorlar. Ay, bir gün kalırız deyip ikinci günü de kaldık. Şimdi planlarda bazı durumlar var. Anlatacağım onları. Çünkü büyük olaylar olacak Nairobi'de gibi gözüküyor. Gidemeyecek miyiz, gidecek miyiz? Bir gün daha mı beklememiz gerekecek? Anlatacağım. Çok hızlı hareket ediyorsunuz. Bir yakalayamadım sizi. Bu maymunlar Ekvator Afrikası'nda yaşıyormuş. Ekvator civarındaki Afrika bölgesi diyeyim. Doğu siyah beyaz kolobusu ismi. Ya da işte siyah beyaz kolobus maymunu da diyorlar. Pek tatlılar, çok güzeller. Ama yakalamak çok zor. Ağaçların tepesinde yaşıyorlar. Aşağıya da çok nadir iniyorlarmış. Genelde tepedeler. O yüzden de çekemiyorum. Ama gördük, en azından fikir sahibi olmuş olduk. Yeter da bu kadar su aygırı çektiğin diyorsunuz değil mi şimdi bana? 2 gün daha uzatmak zorunda kaldık. Buradayız. Yarın normalde Nairobi'ye geçecektik. Ama Mavi bizi uyardı. Yarın büyük bir ayaklanma olacak Nairobi merkezde. 2 sene önce tam bu tarihte gösteriler olmuş. Protestolar ve çok fazla sayıda insan ölmüş polisin müdahalesi sebebiyle. Geçen sene yine aynı günde anmalar yaşanmış ve bu sene benzer olayların yaşanması bekleniyor. O yüzden bütün trafikler, yollar kapatılacak. Birçok yere giriş olmayacak ve biz bunu bilmeden yarın bayağı buradan çıkıp Nairobi'nin göbeğine gidecektik. Hani silahlı çatışma vesaireye denk gelir miydik bilmem ama trafikte çile çekeceğimiz kesin. Mavi'de sakın çıkmayın diye uyardı sağ olsun bizi. Hiç haberimiz olmazdı valla. Artık dibimize kadar geldiler, iyice daha da yakın. Biraz çevreyi buranın dışına çıkar, yürürüz, keşfederiz artık. Bakalım biraz etraftaki kasabalara gideriz. Yaparız bir şeyler. Ben video editlerim. Daha bir tane video editledim. Afrika'nın ilk videosu o da ve bütün günümü aldı. Hani uğraşmayacağım, hani hızlı hızlı video çıkarmam lazım dedim. Bütün günümü aldı. Umarım seversiniz. Okay, thank you. Yemeğe başlamadan önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Naivasha Gölü'ne geldik dedim ya. Burası Büyük Rift Vadisi'nin içinde yer alan bir göl. Büyük Rift Vadisi dediğimde biz şu anda, hatta harita üstünde şöyle göstereceğim size. Acaba gözüküyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Afrika'nın doğusunda yukarıda Etiyopya var. Biz şu an Kenya'dayız. Altımızda Tanzanya var. Onun altında Mozambik, Malawi, Mozambik var. Böyle kocaman bir alan düşünün. İşte o Etiyopya'nın kuzeyinden başlıyor, bu Mozambik'in ortalarına kadar gelen böyle bir yarık, bir coğrafi oluşum bu Rift Vadisi. Ve aynı zamanda burası dünyanın en büyük fay hattıymış. Genişliği vadinin 30 ila 100 kilometre arası, derinliği de yüzlerce metreden binlerce metreye kadar uzanıyormuş. Sizce bu hangi hayvanın sesi? Saat gece 2. Ay canım ha. Son yarım saattir böyle uyku yok. Allah'ım. Kimsiniz siz? Kuş musunuz? Nesiniz? Saat kaç? Maymun musunuz? Saat 2. Tepemizdeler ve sürekli çadırın içine bir şey düşürüyorlar. Hay canım ha. Oh.
Nasıldı gece sesler? Çılgınlık uyutmadı ya, uyutmadı bayağı bir süre. Sonra sustular. Sabah buraya gelince restoran kısmına sordum ne bunlar diye. Velvet monkeys'miş, maymunlarmış yani. Çılgınlardı. Sonra sabaha karşı ses nasıldı ama hayvanların sesi. Üf. Biraz çekebildim, çok bir şey çekemedim. Size şimdi bu çayı göstereceğim. Bu da zencefilli limonlu yanında balla gelen Haddava diye buraya özgü bir çay. Zencefilli çay biliyoruz sonuçta ama bakalım Kenya'da nasıl oluyormuş. Oo. Bu var ya adamı ayağa fırlatır hastayken falan boğazında. Şimdi biraz da bal koyacağım. Oo, kaynar kaynar çok güzel. Çok severim zencefil. Boris, how was last night? With the monkeys. Quite noisy, but it was okay. It was whenever I asked Unexpected. unexpected, yes. Did you sleep well? So. So. Okay. Because I couldn't. Here For maybe sometimes half an on and hour. off. Yeah, on and off. Yes. Okay. Please enjoy, and I love it. Yeah, I'm sure. Yes, I love it so I will much. too. I'm Yeah. just gonna wait. It's quite hot. Okay. Olur öyle şeyler diyor ama gözünden ve halinden. Hala uyuyor da diyebilir miyiz sizce? Gagalayıp duruyor deminden beri. Yaklaşabilirsem göstereceğim size. Bunun da renkleri efsane. Bak, kırmızı başı var. Gitti. İnanmazsanız kamp yerinden dışarı çıkacağız bugün. 4. günümüz bugün. Ve ben full video editledim. Bir sürü video çıkardım. Hala var. Neyse. Bugün şimdi biraz etrafı da gezelim. Ondan sonra zaten bu gece burada son gecemiz. Yarın inşallah ayrılıyoruz Nairobi merkeze doğru. Tabii bu biraz daha Nairobi'deki eylemlere bağlı. Çadırımıza geldik. Biraz eşyalarımızı bırakacağız. Sonra yürüyeceğiz etrafı. Yola çıktık. Şu kaktüsler çok güzel ya. Şurada hatta dev bir kaktüs ağacı var. Kaktüs ağacı diye bir şey varsa. Böyle yol kenarından yürüyeceğiz. En yakın kasabaya geldik. Hemen 3 dakika yürüme mesafesinde yani. Shall we have a look? Jumbo. Burada bir kilise var. Guest house diyor şurada. Yani bir otel falan var mı bilmiyorum. Sanki terk edilmiş gibi de ama her yer öyle gibi bir yandan da. O yüzden muhtemelen evet kapısı açık ve çalışır vaziyette. Çocuklar yine mızıngo diye. Jumbo, mambo, poa. Buraya kadar tamamız. Sonrası yok muhabbetin. Neyse ki İngilizce biliyorlar. Neydi? Jumbo merhaba. Mambo nasılsın? Poa iyiyim. Hey! Mahalle böyle devam ediyor. Biz aşağı doğru. Jumbo. Devam. Yolda gelirken çok fazla sera vardı ve böyle her yer. Biz de ne yetiştiriyorsunuz diye sorduk şoföre. Sadece çiçek dedi. Şey yokmuş, sebze yokmuş. Sebze yetiştirmiyorlar. Çünkü çiçekten çiçeği iyi paraya dönüştürdükleri için her yer gölün etrafında çiçekmiş. Şu bakkala gireceğiz şimdi bir su soracağız. Bakalım ne kadarmış. One liter. Çevrede başka da bir şey yok.
O yüzden dönüyoruz kampımıza şimdi. Suyu aldık. Normalde kaldığımız yerde 300 şilin ödüyorduk. Burada daha büyüğüne 70 şilin ödedik. Aradaki farkı siz düşünün. 2 şişe doldurduk hemen. Şilini Türk lirasına çevirmek için 0.36 ile çarpıyorsunuz. Yani 70 şilin 25 lira gibi düşünebilirsiniz. Büyük bir şişe için verdik o parayı. Ya mavi mavi toplarını göstereceğim size diye yine çektim. Çıkardım kamerayı. Gene oturdu. Yok. Göstermeyeceğim de göstermeyeceğim diyor. Çok acayip. Böyle turkuaz gibi böyle canlı canlı mavi mavi. Geldik kampımıza. Ve artık buradan ayrılma vakti geldi. Çok şükür Nairobi'deki olaylarda kimse hayatını kaybetmemiş. Bir yaralı varmış. Epey gözaltı var. Ama gidebileceğiz. Bir sıkıntı yok artık. Şimdi bu arkadaşlarımıza bir veda edelim. Yine geldiler, burada yatıyorlar. Bye bye tatlışlar. Bye guys. Bye bye guys. Özleyeceğiz. Are you gonna miss them? Yeah, but we will find different ones. Different ones, right? Yes. So, ayrılıyoruz arkadaşlar. Umarız keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım nerede olacağız? Ne maceralar bizi bekler? O zaman şimdilik hoşça kalın. Bye bye. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Taksiyle 1000 şiline gelmiştik. 100 şiline Matatu varmış meğersem merkeze. Şimdi yoldan geçerken durdu, yetişeceğiz ve bineceğiz. 200 şileye gideceğiz. Sırtımda koca çanta. Hareket etmek biraz zor oluyor tabii. Hello Jumbo. Yes, how are you? Good, and you? Yeah, I'm good. 150 dedi. O da olur. Hello Jumbo. 3 years. Ini mah udah cenderung pokoknya dong. Aku mah dari sini pokoknya. Abone olmayı, beğenmeyi unutmuyorsun.